Evet, tekrar merhaba. Merhaba Gülmüsel'cim. Bugün yine beraberiz. Evet, Kayra'mız burada, oğlanımız burada. O da bizi izliyor. Arada sesi gelebilir. kesinlikle. O bize keyif olacak diye düşünüyorum ben. Evet, çok Ee, tatlış. evet, çok. Oh, yerim ben seni. Mitoloji Hı hı. konuşacağız. Özellikle Yunan mitolojisini konuşalım. Tabii, özellikle Yunan Hı hı. mitolojisini konuşacağız. Mitoloji deyince otomatikman çünkü insanın Hı aklına hı. Yunan mitolojisi geliyor ama Hı hı. başka Hint mitolojiler de var. mitolojisi var. Biliyorsun Vikinglerin mitolojisi var. İskandinav mitolojisi desek çok daha doğru. Her kültürün kendine ait mitleri var. Mesela Türklerin de mitleri var. Bunları Dede programımızda Korkut yanılmıyorsam ilk çıkan. kesinlikle destansal Evet, ve evet. insanüstü güçlere sahip insanları anlatan, varlıkları anlatan hikayeler aslında. Peki yanlış söyledim ilk çıkan dedim ama yani Dede Korkut değil, Bilinebilen. bilinen Hı demek hı. daha doğru olacak. Peki şimdi Yunan mitolojisiyle ilgili de ben şunu sormak istiyorum. Evet, bu diğer bahsettiğimiz mitolojiler de bugüne ve belki de bugünden sonra da çok etkileyecek sanat eserlerine Hı hı. ilham ve esin kaynağı olmuş Evet, durumdalar. kesinlikle. Sadece sanat eseri değil, bu arada bilime de çok fazla esin kaynağı olmuş. Hatırlıyor musun? Dünyanın oluşumunu anlatırken Hadesian döneminden bahsetmiştim. Evet, Hadesian, Hades. Hades'ten kaynaklı. Çünkü dünya o zaman cehennemsel, yani lav, ateş topu şeklindeydi. Bir bilim insanı böyle bir isim vermiş mesela. Evet, çok doğru. Peki, o zaman soruma geçeyim. Yunan mitolojisi nereden etkilendi? Hı hı. Nereden ilham aldı? Aslında Yunan mitolojisi dediğimiz zaman çok eski dönemler olduğunu anlamamız lazım. Yani yine hayvan insandan veya mağara insanından daha yeni yeni yerleşmeye geçmiş, bir arada toplaşmaya başlamış insanların olduğu süreci anlamamız lazım. O dönemde insanlar gördüğü her şeyi bir üstünlük atfediyor. Kendisi o zamanın doğasal koşuluna göre zayıf hissediyor. Kendisini üstün olarak gösterdiği her şeyde onun için Tanrı niteliği. Demin de güneş için konuşmuştuk, ay için konuşmuştuk, yıldırım için konuşmuştuk, toprak için konuşmuştuk. Yani bunun hepsi insan daha bu nasıl oluyoru tam olarak sorgulayamadığı için her birine ayrı ayrı tanrısallık payesi veriyor. Ama Yunan mitoslarının biraz daha farklı bir yapısı var. Diğer mitosları da incelediğimizde göreceğiz. Genel anlamda insanüstü varlıklardan ama insani görünümde olan varlıklardan bahseder. Senin gibi benim gibi gözükür kısmi olarak ama üstün yeteneklere sahiptir. Birden fazla yerde aynı anda olabilir veya suya hükmedebilir, ateşi hükmedebilir veya bükebilir veya hani toprağı hareket ettirebilir, yıldırım çıkartabilir gibi farklı farklı niteliklere sahip insanlardan ve karakterlerden bahseder aslında mitoslarda da. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu insanlar hayal gücü mü bunu yaptı? Yoksa gerçekten de o dönemde bu tarz güçlere sahip insanüstü varlıklar yeryüzünde dolaşıyor muydu? Hmm. Ben birden fazla kültürü incelediğimde, demin saydığımız kültürleri en azından incelediğimizde hep böyle bir üstünlük atfedilen insanlardan, türlerden bahsedilir. O halde diyorum ki evet, bir dönemlerde dünyada gerçekten de o dönemin insanından üstün bir ırk yaşıyor olabilir. Onlar da insani değerlere sahiptir ki nitekim de göreceğiz bu Yunan mitoslarında. Tanrıların hepsi insani formda ya kadındır ya da erkektir. Hepsi bir şeyi temsil eder. Güzelliği temsil eden, bilgeliği temsil eden gibi. Aynı zamanda üreme tanrısı, bereket tanrısı gibi birçok çeşitlerini de göreceğiz. O zaman diyorum ki böyle güçlere sahip, üstün sayılabilecek insanlar var ve insanlarla etkileşim halinde olmuş. Birileri de buna tanıklık etmiş. Mesela Homeros bunlardan biri. İlyada ve Odessa destanlarını yazan ve orada çokça hikaye, sadece kendi dönemin değil, kendinden çok yıllar önceki dönemleri de sanki oradaymış gibi anlatabilen, belki o dönemin Jules Verne gibi düşünebiliriz. Bir adam o kadar detay veriyor ki inanamıyorsunuz. Ve mitoslar doğal olarak insanların dini oluyor. Hangi insanlar? Antik Yunan döneminde yaşayan insanların dini olarak kabul ediliyor. Zevk tanrısı var. Mesela şarap tanrısı var. Doğa tanrısı var.
keçi tanrısı var, toprak tanrısı var. Bunların hepsini, yani her bir hayvana da aynı zamanda tanrısallık veriyor ama insani kişiliğe sahip gerçekten de belli değerleri, özellikleri ortaya çıkartabilen, insanlara bilgi öğretebilen, insanlara yardım eden veya insanlara kötücül yaklaşabilen tanrıların da varlıkları var. İnsani kisve yüklüyorlar dememin nedeni bu. Yani evet, birçok tanrı ve tanrıça var. Bu tanrıçaların bazıları insanları seviyor, insanlara yardım ediyor. Bazıları ise insanları sevmiyor, insanları kandırıyor, şaka yapıyor veya insanları zor durumda düşürebiliyorlar. Şaka yapıyor derken mesela... Mesela Pen. Pen, evet doğru. Flütüyle insanları kandırıyor, korkutuyor gibi düşünebilirsin. O da bu tarz bir tanrı. Ama aynı zamanda yeraltı tanrılarının arasında da yer alıyor. Başka bir mitoslarda mesela tanrılar hep böyle dünyanın dışında, insani kisveye sahip olsalar dahi, dünyanın dışında dünyanın ulaşabileceği en üst düzeyde bir yerde yaşarlar. Orada her şey muhteşemdir. Ve sürekli içki sofraları vardır. O zaman için önemli olan bir şey şarap. Şarap içilir. Hepsi toplantı yaparlar, güzel kıyafetler giyerler, güzel yiyecekler yerler ve işte çok sağlıklılardır. Güzel kıyafetler ve sağlıklı olmanın yanı sıra çok da güçlüdürler. Her birinin kendine ait yetenekleri vardır. Ve bunu da birbirleriyle paylaşırlar. Mesela Yunan tanrılarının nerede olduğunu sorsam tabii ki herkes cevap verir. Olimpos Dağı derler. Hatta Zeus orada oturur kardeşleriyle birlikte. Burada Yunan mitoslarında bir sürü tanrının olmasının yanı sıra ana karakter olarak 12 tane tanrıyı görürüz. O 12 sayısı hiç değişmez. Yerine birileri girer çıkar ama sürekli orası sabit kalır. Çünkü aynı zamanda tanrılar ölümcül bir tarafı da vardır. Yani ölebilen bir tarafları da vardır. Yok edilebilirler. Ben bu bağlamdan dolayı zaten o dönemde tanrısallık atfedilen varlıkların üstün bir insan ırkı olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum. Evet, mantıklı. Yani bazı özellikleri bakımından Antik Yunan dönemi veya dünyanın diğer tarafındaki insanlardan daha üstün yeteneklere sahip olabilirler. Ve bu yetenekler sayesinde insanlar kendisinden üstün olan şeyi tanrısal atfetmeye meyilli oldukları için ona tanrı demeyi ve bu şekilde bir kavram oluşturmayı tercih etmiş olabilirler ama Yunan mitolojisinde ve diğer mitolojilerde göreceğimiz gibi aynı zamanda tanrıların da kendi aralarında iş bölümü yaptığını görüyorsun. Aslında onlar kendilerini idare edenler olarak da görüyorlar. Peki 2 tane soru var. Neden yani beraber hep birlikte bu tanrıların yaşadığı harika bir yer varken dünyada ne işleri var insanlarla? Çünkü onlar kozmosun dışına çıkmıyorlar, dünyada var olmuşlar. Öyle kabul ediliyor. Yani kaostan kozmos doğuyor. Ve kozmostan sonra buraya hiçbir tanrı müdahale etmiyor burada. Her şey başlangıçta bir maddeden kaynaklanıyor, yoktan var edilmiyor. İnanç bu şekilde devam ediyor. Ve tanrılar da bu kozmostan sonra olan türler olduğu için tanrı. Ama yaşam yerleri dünya. Bazıları için Samanya galaksisinin, şu an söyleyebiliyor, Samanya galaksisi içerisinde yaşam sürdürebiliyor. Ama diğer kozmik olayları, dünyanın dışındaki kozmik olayları çok da müdahale edemiyorlar. Tanrıların işi gücü dünya ve çevresi. Okey. O zaman öbür soruma gelelim. Yani çok bağlantısı var mı bilmiyorum ama böyle bir beliri verdi. 12 sayısı var burada. 12 tanrı var. Başka dinlerde de 12'lere rastlıyoruz. 12 sayısı üzerinde aslında çokça konuşabiliriz. Çünkü 12'nin kendi içerisinde matematiksel bir değeri vardır. 1 artı 2 yani tekillikten çoğulluk çıkar anlamını taşır. Ve aynı zamanda bu çoğulluk dünyaya yayıldığında farklı varyasyonlarda kendini gösterebilir. 1, 2'ye 2 olan yansımasına bakarak kendindeki çokluk değerlerini görür. Aynı zamanda 6 sayısıyla da eşleştirilebilir. 10 artı 2 olarak da eşleştirilebilir. 10 artı 2 rakamı ise işte hiçlik sıfırı temsil eder, tekillik biri temsil eder ve bunların arasındaki birliktelikten çoğulluk doğar, ikilik
yani dualite ortaya çıkar. Bunun yanı Bundan sıra program yapabilir miyiz peki? ileride neden olmasın? Bunun üzerine çokça araştırma yapan canlar var. Onların da makalelerini okup ona göre bir sentez hazırlarız. Sevgili izleyicilerimize sunarız. Peki, pardon böldüm. Hayır, hiç önemli değil. 12'lerle alakalı söyleyebileceğim ufak bir şey daha. Mesela 12 burcumuz var. 12 tane havari, kerubi, bunun sonraki programda mutlaka değineceğimizden emin olabilirsin. Bu bir enerjinin 12 ayrı frekansta sağlıklı bir şekilde dağıtılabileceğini gösteriyor. Mesela her biri kendi kavramına uygun diyelim veya her biri kendi enerjisine uygun yansıma yapılır. Tabii bunun varyasyonları mutlaka var. Yani birden 12'ye giden rakamlar dizisi içerisinde milyonlar, milyarlar hatta sonsuza uzayan sayılar dizisi de vardır. O yüzden sadece 12 değildir. Varyasyonlarını da ele almamız gerekir. Ama enerjinin ana kıstaslarda devreye sokulabilecek veya bilginin ana kıstası devreye sokulabilecek değer olarak baktığımızda 12 sayısı kabul edilebilir. Okay. Evet, şimdi bizim mitolojik düşünmeye değerlendirmemiz lazım. Mitolojik düşünme nedir? Bir tanrının veya tanrıçanın insanlarla iletişim kurması genelde istenmez. Gizli saklı yapılması gereken durumlar vardı. Ama tanrılar zaman zaman insanlarla etkileşime girip onlara bir şeyler öğretirler ve soylarını devam ettirerek yarı tanrı, yarı insan türleri de oluştururlar. Bu ve buna benzer hikayeyi aslında birçok kültürde görüyoruz. O yarı insan ve yarı tanrı olan kişiler sonra ne oluyor? Mesela. Evet, ne oluyor? Onlar da yeryüzünün diğer insanlarıyla evlenerek kendi tanrısal değerlerini kaybediyorlar veya bazıları üstün yetenekler sergileyip tanrılar katında yer bulabiliyor mesela. Eğer öyleyse genlerle aktarılmış olmaz mı bu özellikler? Aynen. İnsanın sonsuz bir gücü var ve bu gücü keşfedilmesi beklenir. Şimdi tanrıların tanrı olarak hükmedebilmesi için ilk başta Zeus'un bir babası var, Kronos. Kronos aynı zamanda bir titan. Çok büyük, haşmetli ama şekil olarak baktığımızda, tasvir olarak baktığımızda sanki şeytana çok benziyormuş gibi görebiliriz. Boynuzlu, güçlü, gerçekten savaşçı bir kimliğe sahip. Zeus, kardeşleri işte Hades de var, işte Athena var diyelim. Bunlarla birlikte onlara savaş açıyorlar. Ve bu savaş sırasında babasını öldürmek zorunda kalıyor. Ki Kronos hepsinin atası. Hatta varoluşu, dünyadaki varoluşun kaynağı olarak da biliniyor. Ve bu isyan ve Titanlarla olan savaşı kazandıktan sonra tanrılar Olimpos'ta yerleşiyor. Belki de burada sorabiliriz. Titanların veya Titanlardan kalanlar neyse onların ulaşamayacağı bir koordinat olarak Olimpos'u oluşturmuşlardır. Yeryüzüne inerlerse durum çok daha farklı olabilir. Burada dünyanın iç katlarında da tanrılar yaşar. Özellikle Hades için söyleyebiliriz. Veya su katmanlarında da tanrılar yaşar. Farklı tanrısal kisveye sahip canlılar yaşar. Mesela bir tanrı bir insanla veya bir periyle birleştiğinde farklı türler ortaya çıkabilir. Yani mistik sayılabilecek birçok canlı Tanrı ve Tanrı'nın yanında oluşmuş olan diğer güçteki insanların veya türlerin çiftleşmesinden ortaya çıkan canlılardır diyebiliriz bu alanda. Kronos bu arada zaman tanrısı değil miydi? Her şeyin tanrısı olarak. Her şeyin tanrısı. Hı hı. Mesela burada önemli olan mitoslar sadece hikaye olarak dinlenemiyor. Bir din olarak da kabul etmemiz gerekiyor. Mesela orfonik bir inanç var. Orfonik inançta kendine has ritüeller var. Ve mitolojik tanrılara tapınma ritüelleri var. Mesela diyelim ki Athena diyelim veya Zeus tapınakları diyelim veya işte yıldırım tanrısının ismini şu an unuttum. Poseidon diyelim, mesela yıldız tanrı, deniz tanrısı diye. Bu varlıklara ayrı ayrı tapınma yerleri var. Yani tapınaklar var. Oranın rahipleri var. Her bir rahip kendi tapındığı tanrıya özel bilgilerle öğreti oluşturmuşlar ve o öğretilerin ritüelleri var. İbadet ediyorlar ve herkese, halka açmıyorlar.
Ve Tanrı demek ki böyle bir şey de istiyor. Tanrıları onları ziyaret ediyor. Tanrıları onlara güç veriyor. Tanrıları ona imkan veriyor. Antik Yunan'ın çok ilginç olan tarafı şu, farklı olan her şeyi tanrısallık atfedebiliyorlar. Mesela bir zamanlar çok ilginç gelebilir. Eşcinsellik, yani çift cinsiyetlilik tanrısal bir özellik olarak kabul ediliyordu. Biz şu an nasıl kabul ediyoruz? Genetik bir hastalık olarak çift cinsiyetliği, eşcinselliği değil. Çift cinsiyetliği, yani hem kadın organın var hem de erkeklik organın var. Ve sen bu şekilde tanrı olduğunu, tanrı veya tanrıç olduğunu kabul ediyorlar. Veyahut da bir dönemlerde yine bedenlerini şu an parayla satan kadınların mesleki olarak yapmış olduğu faaliyeti kutsal olarak sayıyorlar. Ve sadece bu amaçla rahibeler yetiştiriliyorlar. Evet. Duymuşsun. Onu biliyorum. Çok ilginç gelmişti. Tabii ki. Veya barış tanrısı atfediliyor veya aşk tanrısı diye ifade edilen veya narsist diye bilinen tanrılar var. Yani tanrıları fark ettiysen insanlarda gözükebilecek kişilik hallerini de atfedilebiliniyor. Tanrı, tanrıça ve kahramanlar, yani tanrı soyundan veya tanrıça soyundan gelenler genelde diğer insanlardan bağımsız olarak güç ve iktidar sahibi olan kişiler olabiliyor. Eski Türklerde de kut inancı vardı, biliyor musun? Derler ki krallık, yani tanrı kral ifadesi vardı. Çünkü tanrı krala kendisi demiştir ki sen kralsın ve sana kendimden güç veriyorum deyip bir inanç ortaya sokmuşlardır. O yüzden kut inancı var, tanrı kral inancı var. Yine Antik Yunan'da bunu da görüyorsunuz. Tanrılar birisini başa getirebilir ve ona bazı güçler verebilir. Tanrı kral rolünü savunabilir. Mesela gerçi kendisi bunu reddetmiş ama Herkül bunlardan bir tanesi. Kendisi kral olabilecekken dünyada yaşamayı, dünya insanıyla birlikte yaşamayı tercih etmiştir. Veya Olympus'a çıkabilecekken ki yarı insan, yarı tanrı kisvesindeki bir varlık bu gibi. Evet. Burada bu aynı zamanda Yunan'ın çok önemli 12 tane tanrısını söylemeden geçmeyelim diyorum. Mesela Zeus gökyüzü tanrısı ve hava tanrısı, elinde asasıyla dolaşıp şimşek çaktırabilen bir varlık tabii ki. Poseidon denizler ve depremler tanrısı ve okyanuslar tanrısı olarak biliniyor. Hades zaten yeraltı tanrısı. Hephaistos demircilik ve ateş tanrısı. Enteresan değil mi? Ateşle demiri eritip metali kullanılabilir bir şeye dönüştüren bir varlığa atfedilmiş bir şey bu arada. Hermes, hırsızlık, yolculuk ve iletişim. Aslında böyle kısa kısa söylemişler ama hafiften böyle yaramazlık yapmayı seven, hani şey gibi, Pen gibi, çoban tanrısı aslında, Pen ve aynı zamanda orman tanrısı diye biliniyor ama ve flüt çaldığı için kendine, Pen flütü var ya biliyorsun, insanları büyüleyebilen bir etkisi var. Birazcık afacanlık var yine aslında bu bizim Hermes'imizde ve aynı zamanda çok bilgi. Tanrıların habercisi olarak da, yani bir tanrı bir haber göndermek istediği zaman insana ve diğer tanrılara Hermes'i kullanabiliyorlar. Dionysos, şarap, üzüm, eğlence ve partiler tanrısı. Günümüzde bir sürü Dionysos var. Yani şu an Dionysos'un yaptığı şeyi şu dünyada çokça yapan insanlar var ama sadece o da değil. İnsanların Dionysos'un özelliği günlük koşturmanın içerisinde bundan kurtulup sakin bir şekilde bunun tadına varma, hayatın tadını çıkarmayı öğütleyen bir yapıya sahip. Yani hedonizm dahi Dionysos'un bu hareketinden sonra ortaya çıkmış. Dionysos'a olan inançtan. Hani demiştim ya sana, felsefe aslında mitosların dogmatik etkilerinden sıyrılmak için ortaya çıkmıştır. Bu çıkışa rağmen felsefe mitoslardan da referans alarak kendini geliştirmiştir de söyleriz. Akımlar için baktığımızda göreceğiz. Afrodit aşk ve güzellik tanrıçası, zaten kendisi dişi bir karaktere sahip. Artemis okçuluk, Ay avcılık ve bakirelik diyor ki aynı zamanda bilgeliği de temsil eder. Ay tanrıçası olması veya işte savaşçı bir kimliği olması, okçulukla alakalı uzmanlaşmış oldu. Bunlar hepsi sana insani değerler olarak gelmiyor mu Gül? Yani öyle. insani kisveye, yani böyle uzman, bir şeyde uzman, 12-13 tane insan bir araya Bakanlık gelmiş. gibi. Gibi değil mi?
Athena'yı söyledik, bilgelik tanrıçası. Hera, evlilik, bereket ve aile. Bizim Zeus'la çalkantılı bir ilişkisi olan bir hanımefendi Hera. Kıskanç ve bu kıskançlığı yüzünden giderek kötücül bir karaktere dönüşmüş. Olumsuz bir kimliğe. Altın boynuz hikayesi giriyor orada değil mi? Kesinlikle, yani Zeus o kadar çapkındır ki kadını çok üzer ve Hera kıskançlıktan çıldırdığı için işte Zeus'un sevdiklerini öldürür, onları İnek yapar. Türlü türlü hallere sokar. Zeus da Hera'dan korktuğu için bu ufak tefek yaramazlıklarında alet olan insanları yıldıza dönüştürür, ondan sonra suya dönüştürür, ağaca dönüştürür. Hani bulamasın diye türlü türlü hallere girer. Veya böyle enteresan hikayeleri var. Belki ilerleyen dönemlerde bu tanrıların aktif olarak rol aldığı sahneleri paylaşırız programımızda. Çok seviyorum. Apollon'u da biliyoruz tabii ki. Tenin başında Eros'un aşk tanrısı olduğunu, hani okuyla herkese atan, bizim şu anki arabulucu değil de ne diyorlardı hani, çöp çatan. Çöp çatan olarak düşünebiliriz Eros'u. Yani sonuçta insanların yaşamını kolaylaştıran ama insanların hayatlarını düzenleyen, belli bir dengede tutmayı sağlayan insanüstü güçlere sahip varlıkların aracılığıyla Yunan mitosları karşımıza çıkmış ve çok da güzel hikayeler anlatılabilir. Varoluşu veya işte ilk insanın ortaya çıkışı vesaire gibi konulara da, hatta günlük hayatlarını nasıl idare edeceklerine kadar birçok soruyu da insanlar Yunan mitosları ile bulabilirler. O dönemdeki insanlar için konuşuyor. Evet, bu da çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.